Evet değerli takipçiler, herkese merhabalar. Şimdi kısa bir bilgi paylaşacağım. Şu gördüğümüz dişli bildiğiniz üzere nedir arkadaşlar? Kremer dişlimiz değil mi? Esasında dairesel hareketi düz harekete ya da doğrusal harekete çeviren dişli çarkımız. Bunun yanındaki de bu parçamızın işlenmemiş hali. Yani mantık çerçeveleri içerisinde şöyle teknik resmine de baktığımızda parça dikdörtgenler prizması şeklinde bir parça. Dolayısıyla en boy ve yükseklik ölçülerine buradaki ölçüler şeklinde ilk etapta getireceğiz. Daha sonra ister parmak frezeyle ister tarama kafayla şu kenardaki boşaltma işlemlerini yapabiliriz. Sonra slot açma işlemlerini yapabiliriz ve en sonunda ne yapacağız? Kremer dişlimizi açacağız. Tabi burada belli başlı hesaplarımız olacak arkadaşlar. Öncelikle hangi modül freze çakısını kullanacağız buna karar vermemiz gerekiyor. Bu uygulamamız için modülümüz gördüğünüz gibi 3 olacak. Adımımız da aslında gençler ya da değerli meslektaşlarım, adım dediğimiz de aslında bir diş başlangıcından diğer kısma, orta kısma olan mesafeye biz adım diyoruz. Adım ne için gerekti aslında? Şimdi bu parçamızı freze tezgahına bu şekilde bağladınız. İlk kremer dişliği açarken buradan işte belirli bir mesafede olmasına dikkat ediyoruz. Sonrakileri açarken aşağı ilerleme mesafem ne kadar olmalı? Adım kadar olmalı. O yüzden adım hesabını yapabilmemiz önemli. P ile ifade ediyoruz. P eşittir pi çarpı modül şeklinde. Pi'yi biliyoruz. 3,14 ya da hesap makinesinden direkt pi şeklinde yazarsanız çarpı modülle 3 olduğu için yani her aşağı ilerlemede 9,42 milimetre ne yapacağız? İlerleyeceğiz. Diş üstü yüksekliğimiz HA ile ifade ediliyor. Modüle eşit. Diş başı yüksekliği 1,16 çarpı modül 3 ile çarptığımda 3,48. Bir de bizim için ne önemli? Değerli arkadaşlar, diş derinliği önemli. Yine parça yüzeyinden yani diş derinliğinden kastımız esasında şöyle. Kumpasla baktığımız zaman diş derinliği neresidir arkadaşlar? Şuradaki mesafemizdir, doğru mu? Dolayısıyla yine bu parçamızın yüzeyine sıfırlama işlemi yapılırken diş derinliğimizde neymiş? 6,48. Yani 6,5'a çok yakın bir ölçümüz. Freze çakısı, modül freze çakısını yandan sıfırladıktan sonra içeri doğru gireceğimiz mesafe. Faydalı olmasını diliyorum değerli arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.